Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşiyor ve bu tutulma önümüzdeki yaklaşık 6 ay boyunca etkisini hissettirebilecek önemli gökyüzü olaylarından biri olarak elbette öne çıkıyor. Şimdi ay tutulmaları biliyorsunuz astrolojide görünmeyen konuların açığa çıkmasını temsil eder. Balık burcunda gerçekleşecek olması ise özellikle duygusal süreçler, belirsizlikler, gizli kalan gelişmeler ve kapanması gereken konuları güçlü bir şekilde gündeme taşıyabilir. Evet, bu videoda her zaman olduğu gibi önce Balık burcundaki ay tutulmasının astrolojik anlamını, bu tutulmayı güçlü kılan o gökyüzü göstergelerini ve önümüzdeki dönemde tabii ki hangi konuların olabildiğince ön plana çıkacağını her zaman olduğu gibi değerlendirmeye çalışacağım. Ardından bu tutulmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hangi alanların tabii ki daha fazla destek aldığını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve sonrasında her zaman olduğu gibi yine değil mi? 12 burcu bu tutulmanın nasıl etkileyebileceğini tek tek sizlere yorumluyor ve anlatıyor olacağım. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Kanalıma abone olun. Şu güzel videoyu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Hadi gelin şimdi 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek parçalı ay tutulmasının gökyüzünde hangi etkileri başlattığına ve önümüzdeki yaklaşık 6 ay boyunca hangi konuların ön plana çıkacağına birlikte bakalım. Evet, şimdi Balık burcunda ay tutulması dedik. Peki neler değişecek? Bakın, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek parçalı ay tutulması ile birlikte gökyüzüne gerçekten önemli bir enerji değişimi başlıyor. Balık burcu sezgileri, bilinçaltını, fedakarlığı, çözülmesi gereken konuları ve görünmeyen süreçleri yönetmesiyle bilinir. İşte bu nedenle önümüzdeki dönemde uzun süredir o belirsiz kalmış birçok konu netleşebilir mi? Netleşebilir. Perde arkasında ilerleyen o gelişmeler görünür hale gelebilir mi? Gelebilir. Ve bekleyen süreçler nihayet sonuçlanabilir mi? Sonuçlanabilir. Yani bakın, bu süreçte az önce de belirttiğim gibi birçok konunun netleşebildiğini, perde arkasına dönen olayları, tamam mı? O bilinçaltımızın o çözmesini gerektirdiği konuları, o görünmeyen süreçleri yöneteceği için haliyle de bunların sonucundaki neticeleri alabilme ihtimalimiz de olabildiğince yüksek oluyor. Bakın, halkı, toplumsal olayları, güven ihtiyacını, duyguları ve yaşamın doğal akışını temsil edebildiğini de bir kez daha belirtmem lazım. Şimdi Güneşle Ay'ın karşı karşıya gelmesiyle oluşan ay tutulmaları önemli dönüm noktalarını ve geri dönüşü gerçekten zor olan kararları da haliyle beraberinde getirebilir. Başak burcundaki Güneşle Balık burcundaki Ay arasında gerçekleşen bu tutulma düzenle belirsizlik, mantıkla sezgi, kontrolle teslimiyet arasındaki dengeyi aslında yeniden kurmayı bizim gündemimize maalesef taşır. Uzun süredir çözülemeyen o konular var ya, artık ertelenemez hale gelir. Bakın, bunlar çok önemli. Bazı süreçler doğal akışını tamamlayarak ne yapar? Kapanış noktasına ulaşabilir. Evet, bunlar çok önemli detaylar. Şimdi bu yılki tutulmayı aslında farklı yapan en önemli noktalardan biri ne biliyor musunuz? Güneşin Merkür'le aslında neredeyse hani böyle tam kavuşumda olmasıdır. Evet, Merkür biliyorsunuz iletişimi, haberleşmeyi, eğitimi, ticareti, sözleşmeleri ve resmi işlemleri temsil eder. İşte tutulma döneminde önemli açıklamalar, yeni düzenlemeler, resmi kararlar, eğitim sistemi, ticaret, iletişim alanlarında çok dikkat çekici gelişmeler elbette yaşanır. Şimdi beklenen haberler tabii ki gelebilir dedik, değil mi? Evet, ve uzun süredir hatta sonuçlanmasını beklediğiniz o başvuruların da tamamlanabildiğini görebilirsiniz. Ve birçok konuda belirsizlikler gerçekten yerini çok daha net kararlara da bırakabilir. Şimdi gökyüzündeki bir diğer önemli gösterge ise Uranüs'ün hem Güneş hem de Ay ile kurmuş olduğu o sert açılardır. Neden önemli? Bakın, Uranüs astrolojide ani değişimleri, beklenmeyen gelişmeleri, teknolojiyi, dijital sistemleri ve özgürleşme isteğini temsil etmektedir. Şimdi dünya astrolojisine baktığımızda ani kararlar, sürpriz açıklamalar, o alışılmış düzeni değiştirmek için gelişmelerin daha fazla dikkat çekebildiğini maalesef görebiliriz bu süreçte. Haritadaki dikkat çekici destekleyici göstergelerden biri de bakın, Ay'ın Plüton'la kurmuş olduğu uyumlu açıdır. Şimdi Plüton
köklü dönüşümü, yeniden yapılanmayı ve eski düzenin gerçekten yerini yeni bir sisteme bırakmasını temsil etmektedir ve desteklemektedir. İlk etapta evet biraz zorlayıcı görünen bazı gelişmeler zamanla ne olur? Kalıcı çözümler oluşturabilir ve aynı zamanda Jüpiter ile Satürn arasındaki uyumlu açı büyük projelerin, ekonomik düzenlemelerin ve uzun vadeli planların aslında daha sağlam temeller üzerine kurulmasında desteklemektedir. Şimdi bireysel haritalarda bu tutulma elbette özellikle sonuç bekleyen konuları olabildiğince hareketlendirebilir. Bakın buraları tane tane altına çize çize anlatıyorum. Uzun süredir devam eden ilişkiler, ortaklıklar, resmi işlemler, hukuki süreçler, maddi konular ve çok önemli kararlar artık netleşmeye başlayacak demektir. Evet, ay tutulmaları yeni başlangıçlardan çok aslında tamamlanması gereken süreçleri olabildiğince görünür hale getirir. Yeni bir döngüye hazırlık yapan gökyüzü olayıdır diyebiliriz aslında özetle. Ancak Balık burcunun o gölge tarafını da biliyorsunuz unutmamak gerekir. Bakın buralar çok önemli. Çünkü belirsizlik içinde hareket etmek gerçekten uzaklaşmak, değil mi? Hani gerçeklerden uzaklaşmak, o doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere göre karar vermek, duyguların o mantığının önüne geçmesine izin vermek, işte bu tutulmanın aslında ne olacak biliyor musunuz? En büyük hataları arasında yer alır. Evet, özellikle bakın iletişim, resmi işlemler ve maddi konularda lütfen ama lütfen ayrıntıları dikkatle incelemek bu süreçte çok büyük önem taşır. Hata yapmayın derim. Yani hata riskinizi azaltır yapacağınız bu tavır ve davranışlar. Önümüzdeki dönemde tabii ki önemli kararlar alırken yani acele etmeyin diyorum işin açıkçası burada. Altını çizmem gereken nokta bu. Lütfen acele etmeyin, acele kararlar almayın. Hadi bu ana tabloyu toparlayalım. 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşen parçalı ay tutulmasının mesajı aslında bizlere çok net olacak. Tamamlanması gereken tamamlanır. Belirsizlikler netleşebilir ve yeni bir döngü maalesef hepimiz için başlayabilir. Önemli bir süreç, önemli kararlar, radikal kararlar alırken aman diyorum bir değil iki kez düşünün. Ana tabloyu özetledik, her zaman olduğu gibi belirledik. Peki şimdi burç yorumlarına geçeceğiz. 12 burcu neler bekliyor değil mi? En çok merak edilen kısım da burası. Şimdi bakın burç yorumlarına geçmeden önce önemli bir noktayı da sizlere gerçekten özellikle belirtmek isterim. Şimdi birazdan anlatacağım yorumlarda tabii ki her burç için farklı yaşam alanlarından bahsedeceğim değil mi? Çünkü Balık burcundaki ay tutulması her burçta aynı konuyu etkiler mi? Tabii ki etkilemez. Böyle bir sistem, böyle bir düzen hiçbir yerde yok. Dolayısıyla da hangi burçta, hangi yaşam alanından söz ediyorsam bakın bilin ki bu tutulma o burçta en güçlü etkiyi o alanda oluşturur. Yani benim aşkta şansım var ama para gelmedi Gökçe Hanım. Wow, para oluk oluk akıyor ama kısmetsizim. Öyle hepsi bir arada yok. Üçü bir arada değil, öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Hangi alanınızda etkili ise o alanınız maalesef sizde güçlü etki oluşturacak ve sistem öyle devam edecek. Her alanınızda etkileyebilir. Bu tamamen şans. Birazdan detaylar. Hadi gelin Balık burcunuzda gerçekleşecek ay tutulmasının önümüzdeki dönemde 12 burcunuzu nasıl etkileyecek? En güçlü hangi alanlarda çalışacak ve en önemlisi de yaşam alanınızı nasıl etkileyecek bakalım. Her zaman olduğu gibi sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Resmi bir kurumdan beklediğiniz bir karar ya da sonuç bu süreçte netleşebilir. Bunu göreceksiniz. Uzun süredir belirsizliğinizi koruyan bir konuda. Bakın istediğiniz yöne doğru ilerleme başlayabilir biliyor musunuz? Evet, özellikle de resmi işlemler konusunda alacağınız o gelişmeler planlarınızı çok daha rahat hareket etmenizi ve bunları daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlayabilir. İlişkilerinizde özellikle birlikte alınacak çok önemli kararların gündeme gelebilmesi mümkün. Bazı koçlar bakın neden bu kadar ifade kullanıyor biliyor musunuz? Evlilik. Bakın birlikte yaşama bunlar çok radikal kararlar ya da ortak gelecek planlarını konuşabilirsiniz. Bazılarınız da gerçekten devam etmeyen bir ilişkiyi sonlandırma kararı bile alabilirsiniz. Yani duygusal konularda vereceğiniz kararların aslında uzun vadeli etkileri olacağı için çok fazla bu konularda acele hareket etmemenizi de tavsiye ederim. Yani o evlilik kararı alacak ve birlikte yaşamak isteyenler için de aslında bu tavsiyem. Yani sizler için de belki yanlış bir karar, acele bir karar alıyorsunuz değil mi? Yani sadece ilişkisi olmayan ya da uzun vadede birlikteliği olmayan koç ve yükselen koçlar için değil bu uyarım. Evet, kendi işini
yapan koçlar, yeni bir iş bağlantısıyla önemli fırsatlar yakalanabilir. Çalışan koçlar, hala devam eden, işinde halihazırda devam eden koçlar içinse sorumluluklarının artacağı yeni bir görev tanımı üstlenebilirsiniz. Yeni bir görev tanımıyla tanışabilirsiniz. Farklı bir çalışma düzeni hayatınıza gerçekten belirebilir. İş ve kariyer alanlarında evet, güzel, olumlu gelişmeler ve olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Evet, zorlayıcı bir süreç değil. İş ve kariyer alanında destek var. Aşk ve ilişkiler kısmında da dediğim gibi acele kararlar vermezseniz çok daha net adımlar atabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, çocuğunuzun geleceğini ilgilendiren önemli konu ya da konular bu süreçte önceliklerinizin arasına girebilir. Değil mi? Çocuk olunca akan sular durur. Eğitim hayatı olabilir, meslek seçimi olabilir. Yeteneklerini geliştirebileceği yeni bir adım, yeni bir yön konusunda gerçekten çocuğunuza çok güzel destekler verebileceğiniz bir süreç. Ailece güzel kararlar alabilirsiniz. Vereceğiniz bu doğru yönlendirme aslında, biliyor musunuz, önce bir ebeveyn olarak sizi rahatlatacak. Daha sonrasında da ilerleyen dönemlerde de çocuğunuz için ne kadar doğru bir karar verdiğinizi gördükçe tabii ki haliyle her zaman olduğu gibi, değil mi? Bir anne baba olarak gurur duyacaksınız, mutlu olacaksınız. Sahip olduğunuz arsa, tarla, dükkan, evle ilgili bakın önemli gelişmeler var, yaşanabilir. Alım satım olabilir, kiralama süreci olabilir. Bununla ilgili beklediğiniz haberler varsa bunlar bu süreçte gelebilir. Gayrimenkul konularında bakın, doğru değerlendirmeler yaptığınız takdirde bunun sonuçlarını doğru bir şekilde alabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Ama doğru değerlendirmeler yapamayıp da acele kararlar verilirse sonuç alma ihtimaliniz var ama riskli. Arkadaş çevrenizde de yaşanacak beklenmedik bir gelişme nedeniyle önemli bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz, biliyor musunuz? Vereceğiniz destek ya da alacağınız bu tavır aslında dostluk ilişkilerinizin yönünü değiştirebilir. Bir tık bu süreçte aslında o gerçeklikle maske takanları ayırt edebileceğiniz bir süreç diyebilirim. Yani bu süreçte işin açıkçası kimin gerçekten yanınızda olduğunuzu net görebileceğiniz, kimin sahte olabildiğini görebileceğiniz güzel bir süreç, farkına varabileceğiniz bir süreç diyebilirim sizin için. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, aile içinde sorumluluklarınızın yeniden paylaşılması gereken bir dönem başlıyor olabilir. Bakın, anne veya babanızla ilgili önemli bir konuda çok daha fazla inisiyatif almanız gereken durumlar yaşanabilir. Yapacağınız aslında bu fedakarlık, biliyor musunuz, aile içindeki dengeyi korumanıza da bir nevi yardımcı olacak. Belki ilk etapta böyle bir şaşkınlık olabilir, ev içinde kısa süreli bir sıkıntı olabilir ama sizin yapacağınız bu fedakarlık gerçekten ailedeki dengeyi kurabilme adına çok büyük bir adım ve avantaj olacak. Çalışma hayatında sizi daha görünür hale getirebilecek yeni görevler, projeler, güzel sorumluluklar var. Kendi işini yapan ikizler içinse biraz daha böyle sanıyorum işinizi bir tık daha büyütmeye yönelik böyle önemli adımlar atabilmek durumu var. Evet, bunları atabilirsiniz. Çalışan özellikle ikizler içinse yöneticilerin dikkatini çekebilecek, işte performanslarınızın artabileceği güzel bir süreç diyebilirim. Kariyer konusunda bakın, emeklerinizin karşılığını alabilme ihtimalinizin sanıyorum en yüksek olduğu dönemlerden geçiyorsunuz. Yani kendi işini yapan ikizler için de, var olan çalışan düzendeki ikizler için de büyüme ve önünün gerçekten açılabildiği bir dönem diyebilirim. Güzel. Yaşadığınız ev ya da aile düzeninizle ilgili uzun zamandır düşündüğünüz bir değişikliği hayata geçirmek istiyorsunuz. Geçirebilirsiniz. Gündeminizde olacak. Ama bu konuda yani böyle bir anda böyle bir karar vermeyin derim. Anlatabiliyor muyum? Yani enine boyuna tüm ayrıntılarını şöyle bir gözden geçirin, değerlendirin. Ondan sonra bu kararı alın derim. Özellikle evle ilgili o çok büyük kararlar alırken dikkatli hareket etmenizde fayda var. Bunu tavsiye etmek isterim size işin açıkçası. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, yurt dışı bağlantılı konu ya da konular, bakın akademik süreç, akademik kariyer, hukuki bir başlık yeniden gündeminizi meşgul edebilir. Beklediğiniz bir gelişmenin aslında böyle ilerlemeye başlaması sizi bir tık böyle rahatlatacak. Bekliyorsunuz ya bu gelişmeyi, değil mi, haliyle? İşte bu alanlarda böyle olumlu sonuçlar alma ihtimaliniz yüksek olacağı gibi bu süreci sabırla takip etmeniz size daha fazla artılar sağlayacak. Hani sonucu almak için evet çok hızlı hareket edip o bekleme sürecinde eğer yorulursanız, sabırsız davranırsanız yani o zaman eksiler gelir. Artı olan şeyi eksiye çevirebilirsiniz. Evet, biliyorum heyecanlısınız ama
bir tık daha böyle sabırlı olun derim. Kardeşiniz ya da yakın bir akrabanızın vereceği çok önemli bir karar sizin de planlarınızı doğrudan etkileyebilir, biliyor musunuz? Özellikle aile içinde yapılacak görüşmelerde yapıcı tavır sergileyeceksiniz. Bu tavır aslında sizin bu konuyla ilgili hem bakış açınızı çok daha farklı bir yöne doğru çevirecek, hem de aslında çözüm bulma konusunda sizi çok daha farklı yönlere doğru sevk edecek. Yani hani bu zamana kadar neden böyle çözümsüz kalmış, havada kalmış diyeceğiniz konu çok daha rahat bir şekilde, kolay bir şekilde çözüme kavuşabilir. Araç alım satım, ehliyet işlemleri, trafik ya da ulaşım düzenini ilgilendiren konular sizin için bir tık daha böyle ön planda. Özellikle bu alanda atacağınız adımlarda çok daha dikkatli hareket edin, olur mu? Yani ayrıntıları gözden kaçırmayın, olur mu? Çünkü bu resmi süreçler ve resmi evraklarla ilgili ben her zaman söylüyorum. Çok aceleci kararlar vermeyin. Çünkü bunlar çok önemli. Gözden kaçan o küçücük detay ileride sorun ya da sorunlara neden olabilir. Süreci uzatır. Bu süreci zaten sabırsızlıkla bekliyordunuz. Kendi elinizde şimdi o süreci uzatmayın derim. Temkinli, dikkatlice okuyun, olur mu? O maddeleri ve şıkları. Ona göre altına imzanızı atın, kararınızı verin. Anlaştık mı? Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Eşinizin ya da ortağınızın maddi durumunu ilgilendiren önemli bir gelişme aslında sizin planlarınızı da doğrudan etkileyebilir, biliyor musunuz? Evet, birlikte alınacak kararlar bütçenizi yeniden gözden geçirmenizi gerektirebilir. Dolayısıyla da işte siz de işin içine otomatik olarak dahil oluyorsunuz. Çünkü neticede eşiniz ve ortağınızla ilgili konular haliyle sizi de ilgilendirecek. İşte bu ortak para konularında tabii haliyle, değil mi, dikkat etmek lazım. Çünkü ortaklı olan işler her zaman için illaki bir sorun çıkartır. Siz işinizi sağlama alın, sonradan canınız yanmasın derim. Beklediğiniz ödeme, tazminat ya da alacağınızla ilgili olumlu gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu süreçte. Özellikle üzerinizde yük oluşturan maddi bir konunun çözüme kavuşması bakın sizi o kadar rahatlatacak ki hem maddi anlamda hem de manevi anlamda şöyle bir oh çekeceksiniz. Finansal konularda evet güzel, olumlu sonuçlar alma ihtimalinizi olabildiğince yüksek görüyorum bu süreçte. Ve size aslında uzun zamandır güvenen bir kişi önemli bir konuda destek isteyecek. Yani zaten size güveniyor, sizi tanıyor, biliyor ve sizin de vereceğiniz karar aslında yalnızca onu değil, biliyor musunuz? Sizin de gelecekteki planlarınızı etkileyebilecek bir süreç olacak. İşte bu süreç, bu zamanda acele etmeden tüm ayrıntıları değerlendirdiğiniz takdirde hem size güvenen kişi hem de sizin hayatınız çok daha farklı yöne doğru yönelecek. Evet, kazançlı bir süreç aslında bu. Bunu iyi değerlendirebilenler buradan gerçekten mutlu ayrılır diyorum. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, hayatınıza yeni bir kişi girebilir ya da mevcut ilişkiniz çok farklı bir boyuta doğru taşınabilir. Şimdi bazı Başaklar için aslında artık devam etmeyen bir ilişkinin sona ermesi gibi bir konu da gündeme gelebilir. Yani aşk hayatında çok önemli kararların aslında öne çıktığı bir süreç yaşıyorsunuz ve maalesef bu süreçte dediğim gibi alacağınız kararlar duygusal ve mantık çerçevesinde olursa doğru kararlar verirsiniz. Ama sadece duygusal olarak karar verirseniz burada azıcık canınızın yanabileceğini ve üzülebileceğinizi söyleyebilirim. İş hayatında yeni bir ortaklık teklifi alabilirsiniz ya da mevcut işbirliğinizin şartlarını çok daha bambaşka yeniden revize edip bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız görüşmeler aslında uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği için tabii ki ayrıntıları da çok dikkatli bir şekilde inceleyeceksiniz. Ona göre yolunuzu alacaksınız. Çok da fazla bu anlamda sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Rekabet içinde olduğunuz bir konuda bakın dengeler birazcık değişime açık. Bu konuda biraz dikkat isteyebilirim. Özellikle size karşı yürütülen bu süreçte rekabet var ya işin içinde. Bu süreçte bakın gelişmeler lehinize dönebilir. Yani emeklerinizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. İşte bu konuda güzel gelişmeler yaşanacağı için şanslısınız diyebilirim. Korktunuz değil mi bir anda aleyhinize dönecekti? Hayır, gayet güzel. Lehinize dönebilir ve emeklerinizin karşılığını maddi manevi bu süreçte alabilirsiniz. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Çalışma ortamınızda görev paylaşımı, ekip düzeni bu gibi konuların aslında bir tık böyle değişebileceğini, yani sistemin bambaşka bir şeye doğru dönebildiğini görebileceksiniz. Yani bu yeni sistem aslında sizin biraz uyum sağlamanızda sorun yaşayabileceğinizi söylüyor. Ama şimdi tabii ki bu yeni sisteme uyum sağlamanız tabii ki ilk günlerde biraz zaman alacaktır. Her haliyle tabii ki bu süreç, ama hiç olmayacak, ben bunu yapamayacağım, başaramayacağım gibi de değil. Çok kısa bir süre içerisinde
bu düzenin gerçekten yerine oturduğunu göreceksiniz. Hani o taşlar tıkır tıkır yerine oturacak ve işleyiş güzel devam edecek. İş hayatınızda tabii ki bu alanlarda bir tık böyle esnek davranmanız size aslında avantaj sağlar. Çok da panik yapmadan rahatlıkla bu süreci atlatabilir ve uyum sağlayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili yeni bir düzen kurmanız evet gerekebilir. Yardım aldığınız kişi değişebilir ya da iş yükünüzü paylaşacağınız çok farklı bir destek sistemi de kurulabilir. Dediğim gibi bunların hepsi sizin hayrınıza ve faydanıza olacak şeyler. Günlük yaşam alışkanlıklarınızı değiştirebilecek önemli kararlar alabilirsiniz. Herkes gibi siz de alabilirsiniz. Uyku düzeninizden tutun da çalışma saatinize, iş temponuza kadar birçok konuda şu ajandanızı gerçekten yeniden düzenleyebilirsiniz. Hani sistem değişti ya, sizin içinizde de yeni bir sistem var. Yeni bir sisteme ihtiyaç var ve bu sistemi lütfen kurun, olur mu? Çünkü bu sistemi kurduğunuz takdirde düzen çok daha disiplinli bir şekilde devam edecek. Kendinize yapacağınız aslında bu yatırım sizin için tabii ki olumlu sonuçlar doğuracak ve kısa sürede de çok büyük bir zamandan tasarruf anlamında size geri dönüş sağlayacak. Bence de yapın, ihmal etmeyin. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, çocuğunuzun hayatında yaşanacak çok önemli bir gelişme sizi maalesef yeni kararlar almaya yönlendirebilir. Maalesef diyorum ama hemen olumsuz olarak algılamayın şimdi. Eğitim olur, spor hayatı olabilir değil mi? Kişisel gelişimlerle ilgili vereceği destek, sizin yani ona vereceğiniz destek geleceğiyle ilgili çok önemli farklar oluşturabilir. Belki bu bir şehir değişikliği yapabilir, belki ülke değişikliği bile yapabilirsiniz. Ortaya koymuş olduğunuz bir çalışma ya da yeteneğiniz aslında biliyor musunuz geniş bir çevrenin de dikkatini çekebilir bu süreçte. Alacağınız olumlu o geri dönüşler aslında özgüveninizi o kadar güzel artıracak ki ihtiyacınız olan şey buymuş diyeceksiniz. Yeni fırsatların da önü açılabilir bu gelişmeler eşliğinde. Kendinizi göstermek istediğiniz konularda bakın bu hafta gerçekten güzel gelişmeler yaşanabilir. Lütfen bu fırsatları güzel bir şekilde değerlendirin derim. Aşk ve ilişkiler kısmında ise duygularınızı böyle tamamen değiştirecek biriyle tanışabilme ihtimaliniz çok yüksek duruyor biliyor musunuz? Ama ilişkisi olan akreplerse partneriyle geleceklerini ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz. Yani duygusal konularda böyle ani kararlar vermek yerine biraz olayların doğal akışını takip etmeniz bu süreçte sanıyorum çok daha doğru bir hareket olacak. Yani hemen hani hayatınızı böyle duygularınızı değiştirecek biriyle tanışacaksınız de tamam hemen ertesi güne evleniyorum, çok ciddi bir ilişkiye giriyorum gibi düşünmeyin. Anlatabiliyor muyum? Hatta ilişkisi olan akrepler için de o geleceğinizi ilgilendiren önemli kararları alırken lütfen dediğim gibi doğal akıştan çıkmayın diyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi yakın çevrenizde yaşanacak çok önemli bir gelişme nedeniyle beklemediğiniz bir sorumluluk üzerinize kalabilir. Evet, bu sorumluluğu üstlenebilirsiniz. Vereceğiniz destek aslında biliyor musunuz hem ilişkilerinizi güçlendirebilir hem de çevrenizdeki insanların size olan bakış açısını da bambaşka bir yöne doğru çevirebilir. Yani burada bu sorumluluğu evet üstlenebilirsiniz diyorum ama alıp almamak tabii ki size kalmış. Eğer bu sorumluluğu üstlenirseniz destek var, ilişkiniz güçlenebilir, hatta çevreniz tarafından da güven artışı yaşanabilir. Tamamen tercih sizin. Evet, kullanmadığınız bir eşya, araç ya da gerçekten size ait bir mülkü de elden çıkarma kararı alabilirsiniz. Bir satış gerçekleşebilir. Yapacağınız bu değişiklik hem yaşam alanınızı biraz rahatlatabilir hem de aslında yeni planlarınıza kaynak oluşturabilir. Evet, yani maddi anlamda doğru değerlendirmeler eğer yapılabilirse bu süreçte sizin için gerçekten avantaja dönüşebilir. Kendi adınıza yeni bir girişim başlatabilir ya da kişisel bir hedefinizi artık gerçekten emin bir şekilde hayata geçirmek için o ilk adımı atabilme cesareti gelebilir biliyor musunuz? Yani cesaretle vereceğiniz o kararların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Neyi bekliyorsunuz değil mi? Belki de benim bunu dememi bekliyordunuz. Haydi o zaman startı verin diyorum. Yeni başlangıçlar konusunda gerçekten güzel ve yaratıcı bir süreç var ve tabii ki bundan da nasibinizi alın derim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Aile büyükleriyle ilgili alınacak çok ortak kararlarla ilgili bakın günlük yaşam düzeninizi değiştirebilme ihtimali var. Yapacağınız o fedakarlıkla aile içindeki dengelerin korunmasına katkı sağlayacağınız gibi kendi düzeninizi de bambaşka bir yöne doğru çevireceksiniz. Bakın çok önemli kararlar. Evinizde yaşayan bir kişinin taşınması, yeni bir düzen kurması ya da farklı bir karar alması yine gündeminizde olabilen konular arasında. Evet, bu değişiklik belki ilk etapta alışkanlıklarınızı etkileyebilir. Neticede aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Bir tık böyle kendinizi kötü hissedebilirsiniz ama kısa bir süre içerisinde yeni düzene
sisteme hem siz uyum sağlayacaksınız hem de evden taşınan kişi oh diyecek. Her iki tarafta iyi uyum sağlanabilecek. Kimlik, ruhsat, bakın abonelik ya da size ait resmi bir kaydı yenilemeniz gerekebilir bu süreçte. Evraklarınıza aman diyorum. Bakın çok dikkatli bir şekilde kontrol edin. Eksiksiz hazırlayın. Hatta son tarihleri de kaçırmayın. O teslim süreleri var ya, aman diyorum ne olur. Benden söylemesi. Resmi işlemlerde dikkatli olun. Gözünüz açık olsun. Şu tarihleri es geçmeyin derim. Çünkü önemli bir süreç. Neticede tekrar sil baştan başa dönersiniz değil mi? Sizin adınıza üzülürüm. O yüzden bu hatırlatmaları ısrarla ve önemli bir şekilde yapıyorum. Geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İlişkinizde karşılıklı beklentilerin yeniden konuşulacağı çok önemli bir dönem başlayabilir, biliyor musunuz? Evet, yapacağınız açık ve net konuşmalar ilişkinizin geleceğini belirleyen o kararların alınmasını da sağlayabilir. Çok önemli bir süreç. Dolayısıyla ikili ilişkiler konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir diyorum. Yakın çevrenizde yaşanacak bir anlaşmazlık, bakın. Evet, anlaşmazlık sizden bir fikir alabilir. Ya da arabulucu olmanız istenebilir. Bir anlaşmazlık yaşanacak. Ya sizinle alakalı değil, yakın çevreniz, ama sizden bu anlamda bir fikir. Ya ne yapabilirim üstadım gibi anlatabiliyor muyum? Ya hadi şu arabuluculuğu yap da seni severler. Şu işi tatlıya bağlayalım gibi bir durum söz konusu olabilir. Tarafsız yaklaşımınız sayesinde, bakın burada objektif olacaksınız ve tarafsız, o büyüme ihtimali olan sorunun çözülmesine katkı sağlayacaksınız. Kahraman olacaksınız bakın bir anda. Evet, birlikte yürüttüğünüz bir iş, bir proje ya da ortak alanlarda yeni bir yol haritası belirlenebilir. Belki beklenmedik görünen o değişiklikler ilerleyen süreçte size daha verimli sonuçlar oluşturabilir mi? Neden olmasın? Denemeden kimse bilemez değil mi? Bunu ben de bilemem. Ama olumlu bir süreç olduğu için bu konularda atacağınız adımların meyvesini de illaki alacaksınızdır diyorum. Şimdiden şansınız bol olsun diyelim. Ve geldik son olarak sevgili balık ve yükselen balıklara. Bu tutulmanın belki de en güçlü etkisini alan burçlardan birisiniz. Evet, kendinizle ilgili önemli bir karar alabilir. Hayatınızda yeni bir sayfa açacak değişikliklere yönelebilirsiniz. Kişisel hedefleriniz konusunda gerçekten çok güçlü bir şekilde desteklendiğinizi söyleyebilirim. Hayatınızın aslında önceliklerini yeniden belirlemenizi sağlayacak çok önemli farkındalıklar da yaşayabilirsiniz. Yani bugüne kadar sizi yoran o konular geride bırakın. Gerçekten bu konuları artık geride bırakmak istiyorsunuz. Bence de bırakın. Ya da bundan sonraki süreçte farklı bakış açılarıyla devam edin. Artık bu hataları ve bu bakış açısını lütfen taşımayın, olur mu bu süreçte? İnsanların size bakışını değiştirecek yeni kararlar da alabilirsiniz. Bak, radikal kararlar var sevgili balıklar. Dış görünüşünüzde yapacağınız bir değişiklik, yeni bir çalışma düzeni kurmanız, yaşam tarzınızı değiştirmeniz, çevrenizi değiştirmeniz. Bakın bunların hepsi gerçekten dikkat çeken başlıklar ve bunları yapabilirsiniz. Yani kendiniz için atacağınız bu adımların hepsi aslında olumlu sonuçları almaya o kadar meyilli ki yeter ki siz buna cesaret edin, isteyin derim, değil mi? Her şeyin başı zaten istemekte değil mi? Yeter ki isteyelim, gerisi illaki gelecektir. Güzel bir video oldu. Video nasıl aktı bilemiyorum. Evet, bana göre çok hızlı geçti. Yorumlar kısmında güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorum? Sevgiyle kalın, hoşça kalın.